Güzellerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır, keyfiniz yerindedir, neşeniz, mutluluğunuz, huzurunuz yerindedir inşallah. Güzel arkadaşlarım, geldiniz mi? Burada mısınız? Benimkiler, bizimkiler, güzel arkadaşlarım, burada mısınız? Bir ses verin. Yeliz bacınıza bir ses verin çünkü Yeliz bacınız sizin yorumlarınızı okuduğunda ve burada olduğunuzu bildiğinde gerçekten çok iyi oluyor. Çok daha böyle enerjik oluyor, mutlu oluyor. Güzel insanlarla bir arada olmak her zaman insanı mutlu eder arkadaşlarım. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Kahve yapıyoruz. Şöyle sabah kahvemizi yapalım. Siz sabah izlediğiniz için, sabah 8'de paylaştığım için sizin için sabah kahvesi olacak ama benim için 3,5 kahvesi olacak arkadaşlar. Güne başlayalı bayağı bir oldu. Şöyle su şişemizden hemen suyumu aldım arkadaşlarım. Kahve yapacağım kendime gördüğünüz gibi. Şöyle güzel bir enerji olsun. Ondan sonra hızlıca bir işlerime devam etmeye çalışayım. Şeker ekleyeceğim azıcık. Bazı arkadaşlarım şeker ekleme diyor hani metabolizma için ama ne yapsam ki? Tadını almayınca da bir önemi yok. Arkadaşlar azıcık. Şimdi kahve makinesinde yaptığım için de böyle kahvesini biraz fazla koydum gibi oldu. O yüzden acı olacak. Olmasın acı. Her şey tatlı olsun, her şey güzel olsun. Acı olan her şey bizden uzak olsun arkadaşlarım. Şöyle ağız tadıyla, güzelliklerle yaşayalım. İnşallah diye dua edeyim. Hep de aklıma böyle dua etmek geliyor. Niyeyse. Bilmiyorum valla. Şöyle makinemi çalıştırdım. Reçel tencerem burada gördüğünüz gibi. Ay reçelim birazcık sulu olmuş arkadaşlar ya. Geçenki birazcık koyu olmuştu. Bu da birazcık sulu olmuş. Ya bana sulu geldi. Bilmiyorum ki size de öyle gelir mi? Ali Beyciğim buraya almış soğuduğu için tabii. Sabahleyin ben Alişe Caner'e uyanamadım arkadaşlar. Çünkü sabah ezanıyla beraber uyudum. Videomuzu düzenledim. Yorumlarınıza dönüş yaptım. Ondan sonra baktım ezan okunuyor. Hadi dedim namazını da kıl ondan sonra uyu. Şöyle bakın. Birazcık sulu. Evet. Eğriye eğri doğruya doğru arkadaşlar. Neyse bu şimdi beklesin arkadaşlarım. Şöyle dursun. Onu da kavanozlarız Allah izin verirse. Gördüğünüz gibi tülleri söktüm. Makineye attım. Geçen gün kestirmeye götürmüş olduğum tülümü de makineye attım arkadaşlar. Şöyle camlarımı sileyim bir güzel takayım. Perdelerin arkasındaki tablolar da ortaya çıktı. Koymuş bizimkiler arkadaşlarım. Kileri boşalttığımız zaman neyi nereye koysak diye böyle bir şey yapmıştık. Oralara koymuşlar. Artık tabloların da asılma zamanı geldi. Bakın şu döküm tenceremi de lavanın döküm tenceresini almıştım biliyorsunuz. Onu da yağladım arkadaşlar. Yıkamıştım kenarda öyle yağlanacak bekliyordum. Onu da yağladım artık kullanmaya başlamak istiyorum onu da. Şöyle oh. Bu sefer damlattım. Suyunu az mı koymuşum? Hep taşırırdım biliyorsunuz. Tenceremi de yağladım. Ondan sonra tülüm yıkanıyor. Perdeyi de yıkayacağım. Her neyse yine çok konuşarak güne başladık arkadaşlarım. Umarım sıkılmadınız. Hadi yapın kahveleri. Yalnız içmek istemiyorum. Eşlik edin bana. Lütfen şöyle kendinize bir kahvelik mola verin arkadaşlarım. Keyifli şöyle hayatın tadını çıkararak yaşamaya çalışalım arkadaşlar. Bana bazen şey diyenleriniz oluyor. Kendine birazcık zaman ayır. İşte benim zaman ayırma olayım bu. Kendime azıcık zaman ayırıyorum. Geçiyorum. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra işlerime hızlıca devam edeceğim. Yeni gün hepimize güzellik getirsin. Yeni hafta hepimize istediğimiz bütün güzellikleri getirsin. Yaşatsın inşallah. Ve Yeliz inşallah işini gücünü bitirsin. Siz de ben de. Haydi devam edelim. Şöyle koca bir bardak su da aldım arkadaşlar. Suyumu da içeyim. Su içmeyi unutuyorum. Bu ara ihmal ediyorum gibi oluyor. Ondan sonra böyle böbreklerim ağrıyor gibi falan hissediyorum. Minnoşlarımız da burada bana eşlik edecekler. Camı kapatacağım. Artık havalar serinledi. Gökyüzünün güzelliği şahane. Ey Allah'ım. Ey yerleri gökleri yaratan yüceler yücesi Rabbim nelere kadirsin. Böyle ben gökyüzüne bakmayı çok seviyorum arkadaşlar. Bambaşka bir huzur kaplıyor gökyüzüne baktığım zaman.
Bilmiyorum hani sizin de öyle hissedeniniz oluyor mu ama yani bu evi alırken de şu gökyüzünün ferahlığını görerek hani almak istemiştik. Böyle önü açık, ferah diye. Çok şükür Rabbim olmayan herkese kendi evinde ev almayı, kendi evinde oturmayı nasip eylesin. Rabbim herkesin gönlüne göre versin inşallah. O zaman bana afiyet olsun. Suyumu aldım geldim, şöyle kabasını alacağım ilk olarak arkadaşlar. Kedi koruma kalkanlarımızı da buradan bir alalım şöyle. Vallahi kediler şuradan açar diye lokum bir kere yaptı biliyorsunuz balkon camından. Şu alttan böyle bir çıktı, kafası yarısı içeride yarısı dışarıdaydı. O yüzden korkumuza buralara da artık bir şeyler koyduk. Çok kötü camlarım arkadaşlar, çok kötü. Hemen şuraları bir iç dış alacağım, temizleyeceğim. Ondan sonra incesini bir böyle bir parlatırım cam silme beziyle. Sonrasında da Caner'cim okuldan gelince tüllerimizi asar inşallah. O zaman bana kolay gelsin arkadaşlar. Sandalyemi de getirdiysem bismillah deyip başlayabilirim. İki ezanımız da okunuyor arkadaşlar. Şuraların kirini, pisliğini size bir göstereyim. Bakar mısınız? Minnoşlardan rahat böyle temizlik de yapamıyorum ben. Hani hızlı hızlı kolumdan da yapamıyorum. Şuraları bir temizleyelim bakalım. Mis gibi olsun camlarımız. Yatak odasının camı pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Dedim Caner'in odasına geçmeden hemen yemek olaylarını da bir halledeyim dedim çocuğum okuldan gelmeden. Şöyle mercimek çorbası yapacağım arkadaşlar. Hazırladım malzemelerimi. Çaydanlıkta da su koydum ocağa. Siz görmüyorsunuz tabii. Kettle'ım bozuldu arkadaşlarım. Elim ayağımmış. Bozulduğu zaman anladım. Böyle şey denir ya, ağaç yıkıldığı zaman yeri belli olur. Büyüklerimiz öyle der. Kıymeti o zaman anlaşılır. Elinin altındayken bilmezsin kıymetini ama unsuz kaldığın zaman anlarsın denir ya. Elimde kettle'ım, elim ayağımmış. Hemencecik böyle yemek yaparken sıcak suyumu yapıveriyordum. Şöyle mercimeğimi aldım, yıkayacağım onu. Şuradan salçamı ekleyeyim. Düdüklümü atacağım tabii her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Birazcık salça ekleyeceğim. Normalde çok eklemiyorum ama bu sefer ekleyeceğim. Şöyle kırmızı kırmızı olsun. Sarımsağımı da suya yatırdım. Suya bıraktım arkadaşlar. Şey yapsın. Kabuğunu rahat soyayım diye. Her şey elimi kolumu zorluyormuş gibi geliyor. Şunu bir yıkayayım. Geleyim hemen. Şöyle yıkadım. Sarımsaklarımı da soydum. Arkadaşlar. Şöyle kalmasın geride. Bereketi kaçmasın. Şöyle bütün bütün atacağım. Nasıl olsa pişecek. Başka da bir şey eklemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle soğanım, sarımsağım, karabiber ekledim, pul biber ekledim, kekik ekledim ve tuzumu da ekliyorum. Sonrasında ılınmış olan suyumu ekliyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Çorbam hazır sayılır. Bir de yemek yapacağım. Hemen yemeğimi de ocağa atayım. Sonrasında temizliğime devam edeceğim.
Şöyle kavrulan patatesimin üzerine daha önceden düdükle de pişirmiş olduğum kuşbaşı etimi ekliyorum arkadaşlar. Birazcık daha ekleyeyim. Çok fazla da eklemek istemiyorum. Çok böyle hani ete boğulsun istemiyorum. Çok güzel haşlandığı için etim arkadaşlarım. Sonradan eklemek istedim, böyle patatesin üzerine ekleyeyim istedim. Şimdi suyumuzu da ekleyeceğim ve pişmeye bırakacağım. Tuzumu, baharatımı da eklerim. Sakin sakin pişsin. Ben de hemen temizlik işlerine, temizlik faslına dönüş yapacağım. Şöyle temizlik kovamdaki suyu değiştirdim arkadaşlar. Mama kabımızı da oradan alırım. Caner'in artık camını temizleyeceğim. Şurayı da bir temizleyeyim, sileyim. Burada bir balkon camımız var. Bir de işte böyle camımız var. Arkada da 7 parça mı ne balkon camımız var işte arkadaşlar. Ama onu şu an hiç elleyemem. Ona ayıracak zamanım yok. İnşallah ön balkonu temizlemek istiyorum. Nasip olursa bakalım. Süpürmem de lazım ama yetişecek mi yetişmeyecek mi işler hiç bilmiyorum. Daha fazla oyalanmadan şurayı bir halledeyim. Size çiçeklerimizi de göstereyim balkona gelmişken arkadaşlar. Şuna bakar mısınız, nasıl güzel büyüdü bu. Bunu ben içeriye almayı çok istiyorum. Böyle balkonumda olsun istiyorum. Gözümün önünde olsun istiyorum ama bilmiyorum nereleri ayarlayacağız. Nasıl yapacağız arkadaşlar. Minnoşlarımız burada böyle. Gelip gidip bakıyoruz. Şu dikenler tacı çiçeğim de gözümün önünde olsun istiyorum. Bakın güneş görmediği için hiç çiçek de yok. Olan çiçekleri de bakar mısınız, beyaz beyaz. Onun için kıpkırmızı olması gerekiyordu onun. Yani sevdiler mi buraları, sevmediler mi hiç bilmiyorum. Şu minnoşum da bayağı topak topak oldu. Bunlara hep bir çözüm bulmak lazım da. Durun bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Minnoşlarımız bu durumda. Biraz böyle hani buraya attık kaldı gibi oldu yani. Ona da üzülüyorum. Üzülüyorum da üzülüyorum. Üzülecek şey çok arkadaşlar. Ararsak üzülecek şey çok. Bu da böyle bakın çürümüştü. Sonradan toparladı. Hemen böyle toprağa sokuverdim onu. Toparladı. Ya şuna bayılıyorum, telgraf çiçeğime. Çok seviyorum. Çok çok. Vallahi çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum da şöyle coşanları daha da bir böyle insan hani seviyor daha. Öyle değil mi? Neyse haydi Yeliz'e kolay gelsin. Yeliz şuraları falan bir halletsin bak. Evet arkadaşlarım, Caner'cim tülümüzü taktı. Okuldan geldi teyzeleri. Tülümüzü taktı, kendi de yatağa attı. İnsan gelmez mi? Öğren. Bu işleri öğren Caner'cim. Yarın öbür gün kendi evin olduğunda işine yardım edeceksin Allah izin verirse. Evet arkadaşlar. Tül işimiz tamam. Burası da tamam. Kendi odasının tülünü de taktı. Aslında dışarıya çıkması gerekiyordu. Dedim oğlum kırışacak, daha fazla kırışmadan takar mısın dedim. Sağ olsun kırmadı çocuğum. Tülümüzü taktık ama perde bekleyecek arkadaşlar. Perdeyi şu an ne yıkayacağım ne de takma faslına geçeceğim. Hemen Caner'in odasının tülünü de bir düzeltelim. Gerçekten mi? Gerçekten mi diyorum. Caner diyor ki spor salonunda yaptığım antrenman bu kadar ağrıtmıyor kolum anne diyor. Caner'in tülünü de böyle çektim arkadaşlar. Burası da oldu pırıl pırıl. Vallahi cam silmeyi özlemişim desem inanır mısınız? Bence inanırsınız. Gerçekten cam silmeyi özlemişim. Burası da böyle oldu. Güzel oldu. Ne dersiniz? Temizleyin gözünü seveyim. Vallahi cam sil şişemi şuradan alayım. Ondan sonra gideyim diğer işlerimi yapayım. Buraya bu tülü takmamın sebebi arkadaşlar minnoşlar burada daha çok zaman geçiriyorlar. Kum kabı balkonda olduğu için, mama kapları burada olduğu için. O yüzden bu tülde de yırtıklar var. Bazı yerlerinde yırtıklar var. Bu tül eskisin istedim. Şimdi balkona girip çıkarken daha fazla deforme olacak. O yüzden bu tül eskisin istedim. Şu kitaplığımızı da Caner'in kitaplığını da böyle buraya aldım arkadaşlar. Kilerdeki kitaplığı böyle aldım. Caner'cim de böyle kafasına göre düzenledi. Şimdi Caner'i uğurlayacağım. Babasıyla beraber buluşacaklar. Ben de işimizi gücümüzü yapmaya devam edeceğim. Ama dediğim gibi temizlik gibisi yok arkadaşlarım. Şu bezimi de alayım şuradan. Bir toprak devirdim, çiçek devirdim de arkadaşlar. Onu temizledim. Ve Yeliz arkadaşınız ani bir haberle evden çıkar arkadaşlar.
çıkmam gerekli. Markete geldim arkadaşlar. Elma alacağım. Hızlıca eve gideceğim. Elma ve yoğurt almam lazım. Hemen bir poşet alayım ve koşturmaca gideyim. Temizlik yarı kaldı. Yaparız. Hallederiz. Her zaman yapıp hallediyoruz biliyorsunuz. Caner'cimle beraber çıktım. O spora gitti. Ben de hemen geldim şöyle markete. Şu elma 49.90, 50 TL kilosu arkadaşlarım. Onun kilosu da 16-17 TL. Hemen seçeceğim ve gideceğim. Ay, nefes nefese kaldım. Aldım şöyle elmamı, yoğurdum arkadaşlar. Ay, çok beğendiğim bir şey de vardı A101'de. Almayı düşündüğüm, fiyatı da uygundu ama belki sonra alırım onu da. Hemen eve girmem, mutfağa girmem ve bir şeyler yapmam lazım. Haydi bakalım. Yoruldum. Azıcık soluklanayım, azıcık da konuşalım arkadaşlarım. Akşam güneşi evimize vurmaya başladı. Gittim geldim işte markete, elma aldım, yoğurt aldım. Şöyle güzel bir elmalı kek yapacağım. Akşam davetliyiz arkadaşlar. Kızlar yazmış gruptan akşama bekliyorum diye. Benim de aklımda bir tane tarif vardı. Şimdi şu an düşünüyorum, yetiştirebilir miyim, yetiştiremez miyim acaba diye. Bir taraftan böyle gönlüm coşuyor. Annem geldin mi yanıma bal çocuğum. Öpsün annesi, ağzını burnunu yesin. Bal çocuğum benim. Yavrum çocuğum. İşte aklımda bir tarif vardı böyle. Görüntü olarak süper. Hazırlık aşaması olarak da çok uzun süreceğini sanmıyorum ama yapacağım galiba. Ayağa dayanamayacağım. Aklımdaydı. Yapmak istiyordum. O zaman Yeliz bacınız şöyle mutfağa girsin. Güzel bir tarif yapsın. 2 çeşit yapacağım arkadaşlar. Çünkü herkes evinde bir şeyler yapacak, götürecek. O zaman haydi bana kolay gelsin arkadaşlarım. Temizlik işi kaldı. Spontane bir hayat tekrardan karşınızda. Olsun, camları sildim. 2 odanın camını sildim. Tüller de yıkandı, asıldı. İşim böyle şey olursa, tarif işim falan, böyle pasta börek işim biterse kalan işlerimi de yaparım. Çünkü evde yemek yeme olayımız olmayacak. Hep beraber gittiğimiz yerde bütün eş dost arkadaşlar, parçala yavrum, parçala çocuğum. Halıya tırnak takıyor. Eş dost hep beraber şöyle çay keyfi yaparız. O zaman daha fazla konuşmadan ben mutfağa girip güzel bir şeyler çıkarmaya çalışayım ortaya. Haydi bismillah diyelim. Rabbim utandırmasın arkadaşlarım. Rabbim hiçbir yerde hiçbir kulunu utandırmasın inşallah. Kimseye mahcup etmesin. Kimsenin karşısında yüzünü kızartmasın diye dua edeyim ve mutfağa bismillah deyip gireyim. Haydi. Hemen malzemelerimi hazırlamaya başladım arkadaşlar. En son unumu ayarlayacağım. 5-6 bardak un ayarlamam lazım. Sütümü, suyumu ılıttım. Bunu da hazırladım mı yoğurma işlemlerine geçiş yapabilirim. 3 oldu. Bir de unuturmuşum. 4. Şöyle 5. Ve 6. En sevdiğim telaşlar. Ne yalan söyleyeyim. En sevdiğim. Böyle gelen olsun, giden olsun, bir şeyler yapılacak olsun, hazırlık yapılacak olsun. Hepsine böyle canlı gönülden razıyım. Hiç ne yorgunluk geliyor aklıma ne başka bir şey. Şimdi unum da hazır. Hemen yoğurma işlemlerine falan bir geçiş yapalım. Şöyle tereyağımı da çıkardım. Bunu da fırına koyacağım. Azıcık böyle tereyağının yumuşaması lazım arkadaşlar. O da ısınmış bile. Hemen şunu da bir kendinden geçireyim. Şöyle bir erimeye başlasın. Sonra hemen güzel bir tarif yapacağız bakalım. Elim ayağım şefikamı getirdim arkadaşlar. Hemen şöyle tezgaha aldım. 1 su bardağı şeker. Şu yoğurdu bir kenara
Şöyle kenara çektim çırpma aparatını. 1 su bardağı yoğurdumu ekledim. 1 su bardağı sıvı yağımı ekledim. Şöyle bir güzel çırpacağız. Sonrasında diğer malzemelerimizi eklemeye başlayacağız. Hızlıca yapalım bakalım. Hemen sosumuzdan bir parça değil 1 su bardağı ayıracağım arkadaşlar. Şöyle ayırıyorum. Ve kalan işlere devam ediyorum. Yumurtamı alıp gelmem lazım şimdi. Şöyle 3 tane yumurtamı ekliyorum arkadaşlar. Bir güzel çırpsın bakalım. Ali Beyciğim de geldi. Şöyle tarçın ekliyorum. Şöyle kekimin hamuru hazır. Elmalarımı soydum. Arkadaşlar elmalarımı dilimleyeceğim. Ortasını çıkaracağım. Ve hamurumuzun üzerine dizeceğim. Gitme yere. Fırınımı da çalıştırdım. Çekirdekli yemeyeceğiz canım. Sana gerek yok. Çekirdek gitti hamurun içine. Şöyle. Ali Beyciğim acıkmış. Onun yemeğini verdim. Hemen bir tabak yahni yedi. Elmaları da dizdiysek şöyle üstüne tarçın serpiştirebiliriz arkadaşlar. Hemen fırına atacağız ve bir güzel pişireceğiz. Kekim fırında pişiyor arkadaşlarım. Bulaşık makinemi boşaltayım o arada dedim. Hamurum dondurucuda soğuyor. Birazcık böyle tereyağının donması gerekiyor. Bugünden beri biriken bulaşıklar tezgahta bekliyor. Hemen şurayı bir halledeyim, toplayayım. Ondan sonra hemen hamurumun kalan işlerine geçiş yapacağım. Çok güzel bir şey çıkacak ortaya arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi iç malzemem de hazır. O zaman daha fazla oyalanmadan, hamur donmadan hızlıca şu mutfağımı bir toplayayım. Ondan sonra rahat rahat hamurumla oynayayım diyeyim arkadaşlar. Son şeklini verin.
Elmalı kekimizin sosunu dökme zamanı geldi arkadaşlar. Şöyle her yerine gelecek şekilde döküyorum. Sonra fırçayla gezdireceğim. Sana yakın köşeye hiç dökmedim. Şöyle fırçayla da bir gezdirelim. Çok lezzetli oluyor arkadaşlarım. Belki yapıyorsunuzdur, biliyorsunuzdur. Sık sık yaparım. Misafirlerim de çok sever, beğenir. Hatta bu özel istek arkadaşlar. Özel istek olduğu için hemen gittim marketten aldım geldim. Elmalı kek istendiği için. Şöyle. Ben yerim. Şöyle kenarlarından iyice gezdirelim. Bence oldu arkadaşlar. Ve götüreceklerim hazır arkadaşlar. Şöyle pişmiş hallerini de tekrar bir göstereyim. Özellikle şunun pişmiş halini göstereyim. Şimdi sofra bezine sereceğim ve götüreceğim. Çok sıcak. İnanılmaz sıcak arkadaşlar. Evet, şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Çay bardakları hazırlanmış. Dedim ki hazırım, fırçalamaya hazırım. Fırçaları yemeye hazırım. Şöyle şehriye salatamız var, kısırımız var. Onlar kalanlar sen odada. Ha, o zaman odaya gidiyoruz. Evet, hoş geldin Kadir. Herkes dışarıda mı? Balkondalar. Şöyle arkadaşlarım soframızı bir göstereyim. Aslı dedi ki sen içeriye bak, bunlar artan dedi. Şöyle misler gibi börek var, incir var, biber dolması, poğaça, ondan sonra kısırımız, taze fasulyemiz. Geçen de ayıtlarken, Arzu'da fasulyeyi temizlerken böyle incecik olanları özellikle ayırmaya başlamışlardı. Ben de eklenince işte ayırdık. Arzucum onu pişirdi. Elmalı kekimiz geldi. Şimdi pizza poğaça mı diyelim, ne diyelim ona? Rulo poğaça mı diyelim? Evet, rulo. Bir isim bulalım ona Arzucuğum. Hemen onu dilimlemeye gidelim şimdi de. Arzucuğum dilimledi arkadaşlar. Buraya da götürebilirsin masanın üstüne. Tamam, böyle koyalım olmazsa. Altına tahta alalım. Sığacak mı ama kalabalık ya. Sofra zengin. Servis yapınca geri getiririz. Tamam o zaman. Biz şimdi sofraya geçiyoruz. Aslıcığım buluştuk. Kimler var? Arzucum, Sevim abla, Emine, Reyhan, Derya, biz. Hepimiz buradayız. Başka kim var? Caner gelecek. Şahin burada. O kadar. Ama kaç kişiyiz? Emine burada arkadaşlar. O zaman haydi şöyle alalım. Alalım ve gidelim masamıza. Şöyle. Açık büfe yaptık değil mi Arzu? Efendim. Açık büfe yaptık. Buradan servis yapacağız. Servis olacak. Evet. En kötü günümüz böyle olsun. En kötü günümüz böyle olsun. Ben de yaptım. İki parçasını ben yaptım onları. Neyim Nevzat abi? İki parçasını ben yaptım. Ne olduğunu bile bilmiyor. Getirdi ya. İki Yarıştın mı? parçasını ben yaptım. İki parçasını ben yaptım. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Arzu'dan güzel mi yaptın acaba? Bir bakın bakalım. Bir bakalım. Fasulyeliği ben yaptım. Tamam. Fasulyeliği. Kısırı. Kısırı fasulyeyi Nevzat abim yapmış. Elin kolun ağrımaz. Ali abi de elmalı kekle rulo börek yapmış. Evet. Babam da biber dolması yaptı. Ha, Murat abi de biber dolmasını. İncir getirmiş toplamış. Ha, incir de Murat abiden. Börek Onlar Aslıcığımdan geri kalan. Aslıcığımdan. Tamam o zaman. Şu ne kız? İnciri yaptı. Şey olmuş. Keşkeğimiz de var. Oh. Bunu kim yaptı? Geliyorum. Ben. Reyhancığım yapmış. Ay Aslıcığım yapmış. Ben de Reyhancığım diyorum. Soframız böyle işte arkadaşlar. Çok şükür Allah'a buluştuk. Benim tabağım bu arkadaşlar. Akşam yemeği yemediğim için kendimi kutladım.
Ay kısır, şehriye salatası, dolma, fasulye, kek. Poğaçadan almadım. Yapmış olduğumdan almadım. Onu en son belki alırım. Arkadaşlarım şimdi Aslı'dan çıktık. Saat 1:20 geçiyor. Erkekler önden gittiler. Şimdi Emineciğim bizi dağıtacak. Ondan sonra o da evine gidecek. Haydi gidelim bakalım. Bugünü de böyle geçirdik çok şükür Allah'a. Çok teşekkür ediyorum. Hadi güle güle. Bize de buyurun gelin. Haydi bakalım. Evet, eve geldik. Evdeki minnoşlar bayıldı artık arkadaşlar. Çünkü saat bakın saat 3'e 10 var. Videomu düzenlemek için eve geldiğimden beri uğraşıyorum. Çok şükür düzenledim. Şimdi sizlerle vedalaşacağız. Yüzmoşumla da bir vedalaşalım şöyle. Annesinin bal çocuğu. Bakar mısınız yatmaya? Bal yavrum benim, bal bal. Tamam uyu annem, tamam. Ve çok güzel geçen bir akşamın ardından vedalaşmak için geldim karşınıza arkadaşlarım. Ne oldu, niye böyle oldu derseniz birdenbire çıktı. Çarşamba günü Aslılar İstanbul'a gidecekler. Dursun amca, Sevim abla, Hilal falan hep beraber İstanbul'a gidecekler. Artık Hilal'in üniversitesi başlıyor. Geçen günde Aslı bana şey demişti. Hilal dedi ki Yeliz teyzeme söylesek de elmalı kekinden yapsa. Çok güzeldi. Tadı damağımda kaldı demiş Hilal Aslı'ya. Aslı da bana öyle söyleyince hani tamam gidene kadar yaparım Aslı'cığım falan demiştim. Şimdi çarşamba günü de gidecek olunca Aslı dedi ki işte demiş ki herkesi bekliyorum. Gruba yazmış. Akşam herkesi bana bekliyorum. Oturalım demiş. Sonrasında ben de ne yapıyordum ya? Camla mı uğraşıyordum? Yemek mi yapıyordum? Arzu aradı. Dedi ya Yelizciğim akşama geliyor musunuz dedi. Dedim ben de sandım ya bugün pazartesi buranın pazarı var ya. Hala böyle kışlık malzemeler falan hani alıp da kışlık hazırlık yapma konuşmaları geçmişti aramızda. Dedim ki Arzucuğum fasulye falan mı aldın? Hani kışlık hazırlığa mı yardıma ihtiyacın var? Akşam gelecek misiniz diyorsun dedim. Yok Yelizciğim dedi sen bakmadın mı gruba dedi. Yok bakmadım ne oldu dedim. Aslı akşam oturmaya çağırıyor ya dedi herkesi dedi. Ya ben görmedim falan dedim. Tüh dedim Hilal de benden elmalı kek istemişti dedim. Evde elma da yok ne yapacağım falan filan derken hemen markete koştum işte ondan sonra. Aldım elmayı. Çocuğum yedi. Şifa olsun. Bütün yiyenlere şifa olsun. Yanına da işte öyle değişik bir açma mı dersiniz, pizza mı dersiniz, poğaça mı dersiniz. Tam olarak adını bilmiyorum. Ağzımdaki yaralardan da çok zor konuşuyorum şu an. İşte öyle arkadaşlar. Böyle spontane gelişen bir gün ve akşam oldu. Temizliğim yarı kaldı. Kalsın. Hiç önemli değil. Geçen gün bir arkadaş yorum yapmış böyle. Arkadaşlarınıza koşturuyorsunuz, şikayet etmiyorum diyorsunuz ama sürekli şikayet ediyorsunuz falan filan. Kocanızı azarlıyorsunuz. Aslında çok sinirli birisiniz falan filan. Çok detaya girmek istemiyorum. Kimseye prim vermek istemiyorum artık. Buralarda kim ne derse desin. Hiçbiri umurumda değil. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir diyorum. O yüzden benim için gerçekten evimin işi kalmış. Temizliğim yarı kalmış. O öyle olmuş, bu böyle olmuş. Hiç önemli değil. Az çok tanıdıysanız ben ne eşyaya, ne eve, ne de başka bir şeye değer veren bir insan değilim. Ben insana değer veren bir insanım. Arkadaşlar bana bir adım gelene 3 adım giden bir insanım. Az çok tanıdınız. O yüzden arkadaşlarım bir şey mi dedi, ailem bir şey mi dedi hemen ona göre şekillenirim. Şekillenmeye çalışıyorum. Şekillenmeye de devam edeceğim. Neysem oyum diyorum yani arkadaşlar. Hiçbir zaman hani ay, video çekeceğim. Ay işim yarım kalacak. Ay camın birini sildim biri kaldı. Kalsın. Hiç önemli değil. Ben bu hayata böyle hizmetçi gibi yaşamak için gelmedim. Nasıl mutluysam, nasıl mutlu oluyorsam öyle yaşayacağım. Öyle yaşamak için geldim. O yüzden böyle belki hani sizin içinizde de bu şekilde düşünen arkadaşlarım vardır belki diye bu açıklamayı yapma gereği duydum arkadaşlar. Ben hayatımdaki hiçbir şeyden şikayet etmiyorum. Ben aklımdakini dilime döküyorum, sizlerle paylaşıyorum. Her insan da farklı yorumlayabiliyor bunu. Ama sessizce yorumlasın. Bana o kötü enerjisini, negatif enerjisini vermesini rica ediyorum. Eleştirebilirsiniz. Düzgün kelimelerle sizi anlayabileceğim şekilde yani eleştirmek isteyen insanın bana anlatmak istediği doğru şeyi görebileceğim şekilde
Tabii ki her zaman eleştirileri açığım. Bunu da böyle bir not olarak düşmek istedim. Artık ben gideyim uyumaya arkadaşlar. Saat 3. Yok annem yok. Abla kapıyı kapattı. Korkma çocuğum. Korkma anneciğim. Yüzüm ayaklandı. Artık gideyim videomuzu kaydedeceğim, yükleyeceğim. Yine bu sabah 5'te uyuyacağım herhalde ben. Sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Sesimi hangi ülkeden duyuyorsanız, beni hangi ülkeden, hangi şehirden, hangi ilçeden izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Rabbim her daim güzel insana denk getirsin. Her daim niyeti, kalbi iyi niyetli insana, kalbi güzel insana denk getirsin. Her birimizin nerede olursa olsun, sokakta bile arkadaşlar, hastanede, postanede, sokakta, her yerde Rabbim güzel insana denk getirsin. Sizleri de bizleri de öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Samsun'dan, Bafra'dan hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.